Yankısal Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Feza. Ben Firuze. Ben Heren. Ben Eylül. Bazaltı sohbetlerimizin 4. bölümündeyiz. Bugün çoğu kadının içinde taşıdığı ama yüksek sesle pek konuşamadığı konuyu konuşacağız. Modern dünyada kadın olmak. Soğuk kahveleriniz hazırsa biz başlıyoruz. Koşuşturmanın içinde çok fark edemiyoruz biz belki ama sürekli dahası için çabalıyoruz. Evet, modern dünyada kadın özgürleşti ama omuzlarımızdaki yük de bir o kadar arttı bence. Beklentiler arttı. Mesela güçlü ol deniyor ama çok fazla sesin çıkmaz. İşte başarılı ol ama birilerinin önüne geçme. Ya en basitinden evde otursan kariyer yap diye böyle konuşup duruyorlar. Çalıştığın zamanda da, hatta herkesten daha çok çalıştığında bile hak ettiğini vermiyorlar hiçbir zaman. Ve biz bu görünmez denklemi içinde kayboluyoruz bazen. Çünkü birilerini memnun etmeye çalışırken kendi iç sesimizi kısmayı öğreniyoruz. Bir süre sonra da gerçekten neyi istediğimizi de bile bilmiyor hale geliyoruz. İsteklerimiz gerçekten bize mi ait? Yoksa toplumun beklentileri mi? Ayırt etmek bile zorlaşıyor. Bugün biraz da dertleşeceğiz. Yaralarımızı saracağız. Birlikte bunu konuşmak bile iyi gelecek bence bize. Gerçekten dediğin gibi çok güzel bir konu olacak bizim için. Hatta bu konuya karar verirken direktmen dedim ki bu olsun. Bu harika bir konu. Ve dediğine bir şey eklemek istiyorum. Bir örnek gibi de olabilir aslında. Hani dedin ya, çok fazla çalışmalılar ama çalıştıklarında da belli bir kesimin üstüne geçmemeliler. Bir sınırlarını korumalılar falan, bu bir sınır belirleme oluyor kadınlar için. Ve şöyle bir örnek geldi aklıma. Hani bu insanların kafasında çok fazla oturmuş bir şey. Yani okuyor ve kocasının diplomasından mesela daha yüksek bir şey olduğunu onu garipsemeye başlıyorlar insanlar. Ben bunu gözlemliyorum, bilmiyorum. Mesela kadın mühendisken adam şey olamıyor, öğretmen falan olamıyor. Direktmen toplum buna bir garip karşılıyor. Gelir karşılaştırmasında bile, yani kadının daha yüksek gelirli olmasının erkeğin gururunu zedeleyeceği hakkında bir ön yargı var mesela. Bir de güçlü olma kısmında ya böyle harbi erkek gibi falan bir kız olman lazım ya da böyle çıt kırıldığım Barbie, işte ay işte ponçik ponçik gezen. Yani bu ikisinin ortasının bir kabulü yok. Yani iki tarafında bir kabulü var. Ama sen ikisinden de olmak istemiyorsun, yani iki uçta da savrulmak istemiyorsun. Orada toplumun herhangi bir şeyi yok. Çünkü seni kategorize edemediği için seni dışlıyor. Yani sen standartlara uymuyorsun, işte fizikin uymuyor, işte fizikin mi uymuyor? O zaman kariyer açısından çok başarılı olman lazım. Kariyer açısından mı başarılı değilsin? O zaman işte bir takım üretim şeylerine katılıp başarılı olman lazım. Daima bir şeyleri kanıtlaması gerekiyor kadının. Bir de kategorize edilmeye çalışılan tek cinsiyet kadın. Biz bütün yargılarımızı kadınlar üzerinden yapıyoruz. Hiçbir zaman erkekler acaba şöyle miydi, böyle miydi, şu fizikten mi, bu fizikten mi, böyleyse şunu yapıyordur, şöyle dediyse o zaman karakteri böyledir gibi bir yargımız, bakış açımız olmuyor. Ama bunu kadınlar üzerinden çok rahat bir şekilde kadın da kadına yapıyor, çevre de kadına yapıyor, toplum da kadına yapıyor aslında. Ama erkek de yapıyor ya. Kro Mesela erkekte ya maço. böyle olacak ya da böyle Ama piti erkeklere de şey yapıyor. yani bunu söyleyeyim, erkeklerde bu yargı üzerinden bir Dışlanma. ayrışma, dışlanma olmuyor. Ya kadın olduğun için sürekli kendinin dediği gibi kanıtlamak zorundasın, Evet. anladın mı? Ya erkekler bir yapıyorsa senin görünmen için toplumda en az 2 yapman lazım. Ama iki yaptığında göze batıyorsun kötü bir şekilde. Hayır işte evet, neden bu kadar yapıyor? Evet. Bu sefer de böyle Kimin saçma dikkatini bir şey çekmeye var. çalışıyorsun Aynen oraya oluyor. getiriyorlar. Ya bir de şöyle bir şey de var. Mesela diyelim ki erkek para kazanıyor. Kadın da kazanıyor. Kadının mesela neden kazandığını herkes sorguluyor. İşte bu parayı nereye harcayacaksın? Ya da kadın bir şey başarıyor. İşte bir şey okuyor mesela. Üniversiteden mezun. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Ya bu sorular mesela erkeklere de yöneltilir ama kadınlara böyle daha bir, nasıl diyeyim, iğneleyici şekilde soruluyor sürekli. Ben öyle hissediyorum açıkçası. Ya her kararını demotive edecek bir argüman var. Bir de açıklamak toplumda. zorundasın her kararını. Evet. Bunu yaptım çünkü sebebi bu. Yani sürekli kadının yaptığı şeyi bir kendi zihinlerinde bir yere oturtmak zorunda hissediyorlar. Cevap verirken de o yüzden bu dediğin sorulara hep bir tereddütle cevap veriyorsun. Aslında ben okumayı düşünmüyorum da dediğin zaman ne diyecekler diye bakıyorsun. Veyahut da çalışmayı düşünüyorum, şurada çalışacağım desen niye çalışıyorsun? Yani hep bir korkarak cevap veriyorsun o tarz Evet, şeylere. yargılanmaktan korkuyoruz. Bu bölüm erkek düşmanlığı. Çok erken başladı. Çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu. 3. dakikada. Bir de bence sıkıntısı da var. Etiket koyamadığımız her şeyden korkuyoruz. Ben mesela bir şeyi etiketleyebildiğim zaman ya da ne olduğunu algılayabildiğim zaman o kadar
korkmuyorum ve kontrol edebilmeye başlıyorum. Atıyorum bir şeyle etiketledim. Dedim ki tamam, ben artık Helen'i bu şekilde kontrol edebilirim. Bir yandan da sanki ya illa hani erkekler demek istemiyorum ama erkekler kontrol edebildiği için bu tarz etiketlere daha çok gidiyor kadınlar üzerinden bence. Ya bir de bence kadınların görünmeyen yükleri de çok fazla. Yani evet hani erkek yorulmuyor diyemeyiz, erkek çalışmıyor diyemeyiz, bir şeyler başarmıyor diyemeyiz. Ama kadının yaptıklarının yanında yani göstermeden yaptıkları da çok fazla. Buzdağı metaforu var ya. Aynen Tam o yani. yani. İşte ne bileyim evdeki sorumlulukları en basitinden kız çocuğuyla erkek çocuğunun sorumluluğu bile özellikle bizim kültürümüzde farklı yani kız çocuğundan olan beklentilerle erkek çocuğundan olan beklentiler her zaman farklı evin içinde. İşte dışarıda mesela ona daha çok sorumluluk veriyorlar desen yani aslında onları da senin yapabilme kapasiten var ve gayet rahat bir şekilde yapabilirsin. Ama onun evdeki sorumluluklarını yerine getirme kapasitesini asla kimse görmek istemiyor. Evet. Yani o geliştirilemiyor yani. Yetiştirme şekillerimiz de farklı. Ya bu artık bence insanların otomatik yaptıkları, bilinçsizce yaptıkları hareketlere dönüşüyor. Ya özgüven olarak da aslında burada farklılaşmaya başlıyoruz o yüzden. Onların bazı konularda bizden daha özgüvenli olmasının sebebi tamamen direkt yetiştirme tarzı olmuş oluyor. Annelerde bu çok fazla bir rol var. Mesela küçüklüğünden beri hiç böyle evdeki işlere eline atmamıştır çocuk. Ve annesi de onu o şekilde kabul ettiği için asla üstüne kondurmaz. Mesela evde olmayacak anne bir sorumluluğu vermek istiyor. O vereceği kişileri hep kızlar arasından seçer. Erkeği direktmen yok sayar. Çünkü ancak o şekilde içini rahatlatabilir anne. Evet yani sorumluluğu yerine getirecek olan, ona o yokken de eve sahip çıkacak olan kişi genelde kız çocuk olmuş olur yani aslında bu durumda. Bir de mesela Helen şey dedin ya, çocuğu yetiştirmede annelerin çok büyük bir sorumluluğu var. Burada bile en büyük sorumluluğu kadına yüklüyoruz. Aslında baba yapsa ve erkek çocuğu Evet. görse Evet. gerçekten burada Bu arada o daha şey çok var. etkiliyor. Evet. Yani baba figürü erkeklerde daha fazla etkili. O yüzden Ya anne ne kadar yaptırmaya çalışırsa çalışsın aktif olmayan bir babaysa yine onu rol model olarak alıp yine çocuğa geçmeyen bir şey olabilir yani aslında. Ya da mesela özgüven konusunda bir anne kızını ne kadar över söylesin, babasının yaptığı şey doğruydu, tebrik ederim, aferin dediğinde kazanacağı özgüvenle asla eşit seviyede olmayacak. Yani burada da görmüş oluyoruz aslında. Benim aklıma bile nasıl bir kökleşmiş bir şey var direktmen. Evet bu artık bence bizim genlerimize işlemiş bir tarihsel bir kod yani. olabilir. Kod dediğin için hemen koddan gireceğim. Şimdi biz bölümde okurken hep böyle ünlü programcılardan vesaire bahsediliyor işte. Öğreniyoruz onları. Programlamayı bir kadın buluyor. Ve mesela biz onun adını öğrenmedik biliyor musunuz? Derse geçmedi. Ben bunu bir araştırma sonucunda öğrendim. Kadının adını bile öğrenemedik yani. Ve aslında bütün programlama dillerinin hani atası diyebiliriz. Yani sadece onun kadın olması yeterli. Anladın mı? Yani kim olduğunun bir önemi Evet. yok. Hatta bu Kadın şeyler... bulmuş demeleri yeterli. Ve o da annesi yani. sayesinde bunu yapabiliyor. Annesi özel derslerle falan evde onu böyle gelişmesine vesile olmuş. Babası çok şey yapmıyormuş mesela onun da ama o bir şekilde yapmış. Bir yandan da bana bu pozitif ayrımcılık gibi geliyor. Mesela sadece kadın olduğu için daha da ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında Evet. mesela yaptığı şey gayet normal. Yani normal derken hani sonuç olarak bir şey keşfediyor, buluyor ama ekstrem bir... Neden biliyor musun? Çünkü işte kadın bir takım gizli yüklerine yani sen şöyle düşün, bir koşuya başlıyorsun, birisi sadece kıyafetleriyle beraber hızlı bir şekilde koşabiliyor. Sen sırt çantan var 10 kilo, aynı hızla koşman bekleniyor. Evet, Yani senin çok güzel. bir kere kadının hiçbir şey olmasa bile hormonal dengesi her zaman stabil değil. Ne bileyim aile kurmak istese, çocuğu olsa vesaire bir takım şeylerden mecburen uzak kalmak ve durmak zorunda kalıyor. Yani çocuğa bakmak istemese bile bedensel güç olarak bir takım dezavantajları oluyor vesaire. Yani ona rağmen bir şey yaptığında bence tam tersi bu biraz daha tebrik edilesi bir şey haline geliyor. Ben mesela hep şeyi düşünmüşümdür. Niye hiç kadın alim mesela yok? Ya da hiç mesela biz şeyi biliyoruz. Hazreti Ayşe'nin çok fazla hadis rivayet ettiğini, işte ne bileyim fıkıh ilminin çoğunun Hazreti Ayşe tarafından
inşa edildiğini vesaire, ama onun sonrasında bir kadın ismi çok ön plana çıkan bir kadın ismi yok. Neden? Çünkü kadının çok fazla şeyi var bence. Uğraşı var. Yani onun erkek için de ticaret ya da işte para kazanmak diyebilirler ama bir şekilde bunun çözümünü bulabiliyor erkek, ama kadının anneliğine bir alternatifi yok mesela. Kadın mesela ikisini de bir arada yapabiliyor. Hem çalışıp hem işte çocuğuna bakıp hem de aynı zamanda evine şey yapabiliyor, yoğunlaşabiliyor. Veyahut da kadın alim yok değil. Yani hicap kitabını okuduğum için biliyorum. Silmeye çalışan belki alimler de vardır hani. Evet. Vardır belki de ama öne çıkamamışlardır. İşte o bile aslında şey oluyor yani. İşte başarılı ol ama birilerinin önüne geçme derken böyle bir şeyden bahsediyordum. Yani kendilerinin çok önüne geçilmesini de istemedikleri için kadını durduruyorlar belli bir yerde. Çok ön planda Ataerkillik olma. mesela zaten bir eziklik psikolojisi yani. Evet. Hani sen zaten güçlüsün. Yani güçlü olduğuna inanıyorsan zaten bunu defalarca kez vurgulamana veya baskılamana gerek yok kadını. Zaten güçlüsündür yani. Bunu kadını baskılayarak kanıtlamaya çalışma yani. Bu baskı da şeye sebep oluyor. Mesela kadın genelde ismiyle var olmaz. Diğer insanlarla olan ilişkisinden, alakasından doğar. Mesela kadının ismi değil de şunun karısı, şunun annesi, bunun teyzesi. Daha çok da başka insanlardan yola çıkarak kadını isimlendiriyorlar. Hatta biz edebiyat dersinde de Hills Like White Elephants diye bir hikaye okumuştuk, kısa hikaye. Onda kadına şöyle diyordu. The girl, yani kız, and the American. Yani adam olan kişi American diye onu yani belirtiyor ama kadına sadece the girl diyor. Yani onun bir vasfı yokmuş. Şeyde de öyle gibi. ya, Mrs. Yani neden? Evet. Neden böyle bir ayrım var mesela? Hani bu kadar demokrasi ve özgürlük şeyiysen mesela bunu kaldır. Çünkü aslında bir erkek de var oluyor kadın onların gözünde. Ya zaten yani toplumda bu şekilde değil mi? Evlenen bir kadına daha gözüyle bakılmıyor mu? Nasıl diyeyim? Daha çok saygı duyulmuyor mu? Öyle hissediyorum. Yani o biraz daha bence toplum içinde daha rahat hareket edebilme ehliyetini alıyor gibi bir şey. Ya çok saçma Çok rahatsız edici Mesela ya. bir erkeğe bunu yapmıyorsun da kadına nasıl bunu yapabiliyorsun? Evet. Nasıl bir zihin? Çünkü neden biliyor musun? Evlenince başında sorumlu birisi oluyor. Seni kontrol eden İşte. ve izin veren oluyor. Normalde yaptığın hatalar senin hataların, senin karakterinden ötürüyken evlendiğinde yaptığın şeyler kocası izin veriyor, o yüzden yapıyor oluyor. Başında biri var Evet. zaten. Çok rahatsız edici. Ya bence bu biraz şu anda tersine de evriliyor. İşte mesela atıyorum adam bir yere gidecek. Karın izin verdi mi? İşte ne bileyim. Ya bu karşılıklı işte- olması gereken bir mesele değil mi Evet, ya? hani bu şey değil aslında. Hani İzin almak değil kimsenin yani. kimseden yani izin almak belki farklı bir mevzu ama yani birinin sorumluluğunu alıyorsan sadece izin meselesinde bir sorumluluğunu almaman gerekiyor. Yani orayı daha iyisi olması için çabalaman, kadının da mevcut halinden daha iyisi olması için ona yardım etmen gerekiyor aslında. Evet. Ya çok istemiyoruz aslında. Çok basit, anladın mı? İlgi gör ve desteklenmek yani. Bu ikisi. Yani evlilikle kadının seviyesinin arttığını falan düşündükleri zamanlar olmuş ya. Aslında bu şeyden evrimleşmiş. Eskiden kadın hani daha çok bütün günahların sebebi, fahişelik böyle çok kötü. Zaten kötü de. Yani kadını direktmen günahların sebebi olarak tanımlamışlar. Zaten Hatta Adem Havva'dan. Havva Aynen, metaforunda orada bile da öyle yapıyorlar. vardır ya. Yunan mitolojisinde de mesela Pandora diye bir kadın yaratıyorlar ve Pandora'nın kutusunu bilirsiniz. Hani içinde bütün insanlıkta bulunabilecek kötü davranışlar, kötü hissiyatların hepsi var ve bir tane de sadece umut var, iyi olan şey ve o umutta yaşamaya sebep oluyor. Pandora bu kutuyu açıyor. Yani neden? Pandora'da kadın olduğu için kadından bütün kötülükler geliyor. Yani gibi aslında algılıyor. erkeğin iradesizliği ya da şey değil, tam tersi kadının cazibesi işte bilmem nesi falan var. Yani aslında şeyi görüyoruz, yani modern kadın ya da geleneksel kadın fark etmez ya da yaptığı işler fark etmez. Evde veya dışarıda olması fark etmez. Dayatılan bir takım kısıtlılıklar var kadında. İşte atıyorum vücut şekli, işte becerikliliği, her konuda, yani iş konusunda veya ev konusunda hiç fark etmez. Değil mi? Güçlü kalışı, duygusal olmayışı falan filan. Ya da yerine göre narin olması gerekliliği gibi böyle bir takım kabuller var ve bunlara uymuyorsan biraz daha sıkıntılı tarafa itiliyorsun. Yani bunu modern olmak veya geleneksel olmakla çok fark edilmiyor bence. Evet, hiç İkisi için alakası de aynı olmuyor. şeyler geçerli. Bir de ne yaparsan yap yani hiçbir tarafta kabul görmüyorsun.
söylediğimiz her şey çelişki içinde oluyor. Mesela dedin ya hani işte görünümden, fizikten. Hepsinde böyle bir çelişki oluyor. İşte ya kariyer ya aile baskısı oluyor. Özgürlük oluyor, yargılanma oluyor. İşte kadın dayanışması oluyor, rekabet oluyor. Modern mi, geleneksel mi? Sürekli böyle bir Çekiştiriliyor yani. ya mesela en basitinden İslam'da bile kadının görünüşü üzerinden farklı yargılarımız, yaftalarımız oluyor. İşte tesettüründen ötürü farklı yorumlar yapıyoruz. Ondan sonra konuşmasından ötürü ya da çalışma hayatından bile işte çalışmasına ayrı bir şey diyoruz, çalışmamasına ayrı bir şey diyoruz. İslam'da bile kadın üzerinden çok ayrı yargılarda bulunuyoruz. Ya geçen gün bir yazıya denk gelmiştim de işte kızlarımız patır patır açılıyor. Peki erkeklerimiz çok mu dindar kaldı diye. Yani aslında iki taraflı bir çözülme var. Belki bu bir takım toplumsal çözülmelerin bir sonucu. Ama görünen kısmı kadının tesettürü üzerinden olunca ona bir şey söylemek ya da yani mesela şey olarak bile düşünebilirsin. Açılan influencerları bile düşünebilirsin. Yani hiç mi muhafazakar olup da farklı davranışlar sergileyen erkek influencer Aklıma yok? tek kişi geldi. Hatta birilerini görmüştüm sosyal medyada. Hani bütün bu İslam'ı simgelemek konusundaki yükü kadınlara mı yükleyeceğiz? Hadi biz de varız demek için böyle takkelerini takmışlar, şalvarlarını giymişler falan. Ya mesela aslında takke şalvar mesela ya takke şalvarın muadili hani çarşaf gibi düşünüyoruz. Ama hepimiz yani bu mesele dinden uzaklaşıp daha fazla sekülerleşmesi, tamam mı, Evet. toplumun. Ama bunu kızların bozulması olarak ele aldığımız zaman sıkıntı oluyor. Yani evet biz kendimizde bir takım sorgulamaları yapalım ama bunu işte kadınlar niye kendilerini göstermeye çalışıyorlar üzerinden değil de biz neden daha fazla ahirete değil de dünya için çalışmaya başladık? Neden daha fazla işte hazlarımızı erteleyemiyoruz, işte yapmak istediklerimizden vazgeçemiyoruz vesaire üzerinden bakalım. Kendimizi işte kendimizi pazarlamak istemesi üzerinden baktığımız zaman da aslında tam tersi kadınları o şekilde düşünmeye zorluyor toplum. Yani evet işte ben kendimi göstermek istiyorum. İşte ben kendimi bu şekilde göstereceğim vesaire gibi bir şeye geliyor aslında. Ben demek istiyorsun değil mi? Yani Müslümanlarda olan yozlaşma tamamen kadınlar üzerinden. Kadınlar şöyle açılıyor, kadınlar namaz kılmıyor. Yani evet. toplum olarak Müslümanlar bozuluyor değil de kadınlar bozuluyor şeklinde gösteriliyor. Aynen, yani belki görünen ve daha hızlı bir şekilde fark edilen taraf o olduğu için onun üzerinden bir yorum yapılıyor. Ama bu da daha çok aslında yapmalarına teşvik oluyor bence. Sen birbirine rekabet eden iki cins olmak zorunda değilsin ya. Birbirine yardımcı olan iki cins olsan hayat çok daha kolaylaşacak. Ama sürekli birbiriyle rekabet eden iki cins haline geliyorsun. İşte ne bileyim kadın kadınla rekabet halinde olmuş oluyor. Yani bizi yoran aslında bu yarış ve bu çekişme oluyor aslında. Peki katılıyor musunuz? Hani bazı feminist görüşteki olanlar tamamen sanki kadın erkekten daha üstün bir varlıkmış gibi gösterirken bazı feministler ise diyor, ikisi de birbirini tamamlayan bir parça yapboz gibidir diyor. Bir de diyorlar ki kadın bağımsızdır diyorlar ama aynı anda yapbozsan eğer birbirine aslında bağımlısındır da. Aynen. Evet. Ya bence eşitlik değil tabii ki. Ama gerçekten birbirini tamamlıyorlar ki. Zaten hatta Kur'an'da da bu şekilde geçmiyor mu? Ya kadını böyle çok fazla yüceltmenin de çok anlamsız olduğunu düşünüyorum ben. İşte kadın başarır, kadın güçlüdür. Ama işte bunun kadın... sebebinin neyden çıktığını düşünüyorum ben de. Ya çok fazla baskılandığından dolayı mesela böyle bir şey ortaya atmaya başlıyorsun. Yaptığın Anladın her mı? iş aslında çarpı Daha 2 çarpı fazla 5 aynen öne çıkartmaya çalıştığın için bir süre sonra da kendini aşırı derecede övme, sürekli bir mağdur edebiyatı yapma diyorlar ya. Yani bunun aslında belli yatan sebepleri var. Yani zamanında ya çok mağdur edilmişsin ya da ediliyorsun ki bunu yapıyorsun. Kimse boştan yere böyle şeyler söylemiyor yani ama bunun tabii ki de kadınlar çok üstün bir şeydir denmesi gerçekten yanlış yani. Ben bir de diyeceğim, biraz rahatsız edici bence, okuduğumda beni çok rahatsız etmişti ama diyor, nesnelerin üzerindeki değişimler çok kolay fark edilir diyor. Toplum kadını nesne olarak gördüğü için onun üzerindeki herhangi bir değişim toplum tarafından çok daha kolay anlaşılıyor ve yorumlanabiliyor aslında. Ya Ali Şeriati'nin bir sözü vardı. Tam kelimesine bunu hatırlamıyorum ama onlar kadının özgürlüğünü değil,
kadına ulaşmanın özgürlüğünü istiyorlar diye. Hmm. Yani aslında seni bir kişilik veya insan olarak özgür ve birey olarak görmek istemiyorlar. Seni bir obje, fantazi malzemesi gibi görmek istiyorlar. Kendi kurduğu sınırlar içinde hareket etmeni istiyor aslında. Yani en basitinden şu an burada işte bizi o tarafa bu tarafa çekiştiriyor diyoruz ama çekiştirilmemizi de istiyor. Çünkü yön verebiliyor. Yani bu kadını eve kapatan ve işte onu dışarı çıktığı an günahlar havuzunda yüzebilecek şeyinde gören insanlar için de kadın aynı şey demek. Sürekli gözümüzün önünde olsun, işte Plazalarda açık gezen giysin, kadınlar da plazalarda var. giysin, işte şıkır şıkır gezsin, her haliyle çok mükemmel ve güzel görünsün diyen kafa da aynı kafa. Evet, kesinlikle. Yani çalışma hayatında kadının yerinin neden arttığını da bence bu şekilde özetleyebiliriz. Çünkü kadın o toplumda nasıl diyeyim, çalışma hayatında ne kadar varsa senin reklamını yapıyor. Ve Evet. reklamını yapan güzel bir kadın. Sen onu sürekli şey yapmaya, nasıl diyeyim, paketli ambalaj gibi düşün. Onu sürekli süslemeye çalışıyorsun. Reklamını yaptırıyorsun. Bu bir aslında bir strateji ve kadını gene objeleştirmiş oluyorsun. Hiçbir farkı olmuyor. Eve kapatsan da gene kendi sınırlar içinde onu hareket ettiriyorsun. Bir oyuncak gibi ya, kukla gibi. Dışarı çıksa da gene aynı şekilde. Yani tamamen Yani kendi sanki özgürlüğüyle var kendisi olamıyor. evet sanki kendisi kendi sınırlarını koruyabilecek, kendi özgürlüğünü veya iffetini koruyabilecek bir iradesi yok. Senin korumana, bir takım kısıtlılıklar getirmene muhtaç gibi. Aynen. Bir de mesela bu dizilerde, filmlerde gördüğümüz güçlü kadınlar evet çok ön plandalar ama bir yandan da hep böyle bir cinsel arzu güdüyor ya. Şey sorusu geliyor insanın aklına. Kadınlar temsil mi ediliyor, kullanılıyor mu? Bir de hiç şey yok yani hani böyle çirkin ya da işte kilolu, ne bileyim böyle kiloluları överken bile hani onları alan da var şeklinde Şey bir oluyor işte övme olsun var. sen de komiksin. Sen de tatlısın. Evet tatlısın. Gerçekten ne alaka ya? Bir de o dizi filmlerdeki güçlü kadınlar dedin ya, genelde onlar yalnız oluyor. Evet. Yani yanında çok erkek olmuyor onların. Ya da ne oluyor biliyor musun? O kadar güç elde etmiş oluyor ki Erileşmiş oluyor. erileşiyor. Yani İşte duruşları bile iri yarı şey oluyor var onların. ya, her işimizi kendimiz halledeceğiz diye Mahmut abiye de. Gerçekten. Bir de ben mesela şeyden de çok rahatsız oldum. Genelde bu son zamanda bu Kızılcık Şerbeti'yle çok arttı ama güçlü kadınlar işte mesela orada gördüğümüz Alev karakteri gayet güçlü, işi başında, ne bileyim kendi şirketi olan bir kadındı. İstediğini yapıyor. İstediğini yapıyordu. Ama bir erkek yüzünden hayat alt üst oldu. Ve o erkeği evine almasındaki sebep erkeğin güçlü olmasıydı. Çünkü Abdullah Bey bir şirket yönetiyordu. Ya eksik olan bir aslında şefkat tarafı vardı. Şefkat Şefkatten ihtiyacı ziyade vardı. bence Ama orada onu- şey vardı ya. Kendi güçlü olduğunu kanıtlamak için o Abdullah Bey'i elde etmeye çalıştı. Sonra gelen Asude karakteri de mesela öyle. O da çok güçlü. Bir yerlerde okumuş, çalışmış, çabalamış. Geldi o da yine en güçlü, ya dizideki en güçlü erkeği elde etmeye çalıştı. Yine güç kavramını da Öğretmen çalışmıyor ki Abdullah. Abdullah aldı yanına. Hayır, o ortaklar şirkette. O da şeyden, kocasından Ya sen dolayı Firaz'ın ortak annesini oldu. mi diyorsun? Evet Ha, abi. Tamam ben öbür Alev'in kuzeni sağ. Ha. evet. O da öyle mesela. Alev'in kuzeni de öyle. İsmini hatırlamıyorum. Özür dilerim Alev'in kuzeni. O da elde etmek için yani. Yani Onun da aslında işte şeyi gösteriyorlar. Hani geleneksel kadın işte çok eşine hizmet ediyor, şey yapıyor falan filan ama modern kadının da erkeğe ihtiyacı var Evet. falan. Şu şeyin de hep seçtik. Nursema. Ya Allah Herkes- aşkına evet ya. Erkek seçti ve korkunç sonuçlar. İşte aslında toplumun kesiminden bağımsız bir şey var. Ya Alev'in işte öyle bir şey yapmasının sebebi çünkü güçlüydü ama o gücünü elde edebileceği şey Abdullah Bey'di. Çünkü Ama zaten güçlü değil miydi o kadın? tamam ama çevresine daha da güçlüyüm şeyini verdi. Evli olan bir adamı aldı mesela yanına. Ya ne kadar çirkin bir şey. Mesela neden bunu başarılı olarak görüyorlar ya? Ya mesela burada biz şey yapmadık. Ne kadar pismiş denmedi hiç. Ben Alev ne kadar çekici Güzellemeye oldu. çalıştılar zaten. Evet Alev ne sürekli. kadar çekici Abdullah Bey'i elde etti oldu. Halbuki parası. Abdullah Bey evli mi? Evet. Abdullah Bey Evli. evli ve yaşlı bir adam. Yaşlı. Alev de güzel. Tam bir plaza kadını. Aynen, seküler. İşte erkekler en iyi iş Abdullah da muhafazakar. Sözle muhafazakar. Sadece karısına falan yapıyor muhafazakarlığı. Hayır kızına yapıyor. Nursema'ya Ha, kızına yapıyor. Kendisine hiçbir şey yapmıyor. Rezalet. Ay, Ay ben o adamı Gerçekten. zaten çok rahatsız oldum. toplumda bunun karşılığı olduğunu bilmek çok rahatsız. Evet işte bu Evet. çok sinir bozucu ya. İğrenç bir şey.
Ya bence çoğu erkek çoğu kadından daha yobaz yani. Hani kadın ehlileşiyor ve çalışma ortamına giriyor. Bazen kadın evde kalıyor, ev hanımlığını tercih ediyor. Yani her bir dönemde, yani zaman geçtikçe kadının değerinin neye göre olduğu değişiyor. İşte ama aslında bakılırsa İslam dinine göre yani kadın veya erkek olarak bir değer şeyi yok. Veyahut da kadının evde olması veyahut da iş yerinde olması olarak bir değer şey yok. Değerli olan şey yani takva oluyor işin en sonunda. Bir de aslında bunu zaten modernlik değil de kapitalist sistem daha çok yapıyor da diyebiliriz. Ya kapitalist sistem için kadın erkek şeyi fark etmiyor bence. Ona kar verebilecek her türlü çalışan insan onun için önemli ama kadınları daha rahat manipüle edebildiği için bence sistem. İşte ne bileyim onlara daha fazla ürün satabildiği, daha fazla sektörde onları sömürebildiği için kadın üzerinden daha fazla prim yapıyorlar yani. Erkek de ne kadar uğraşırsa uğraşsın o kadar hem da ürün yelpazesi o kadar geniş değil erkekler için. Bakım yapmak isteyen erkekler de kadın bakım ürünleriyle bakım yapıyor. Evet yani yeni belki hani çıkıyordur. O da biraz daha Çok işte rahatsız edici ya. Bir yandan erkekler için düşününce de bakım yapmak istiyorsun işte evet ama yani pembe ambalajlı bir sabunla yıkıyorsun cildini yani. hani kendine bakmak niye kadına özgü mesela? Erkek de kendine bakabilir, bakımlı olabilir. Ya mesela geleneksel kadınla modern kadın çekişmesinden bahsettik ya orada günümüzde en popüler akım olan Threadwife akımı çıkıyor karşımıza. Threadwife deyince benim aklıma şey geliyor. Namı diğer modern anlamda ilk Halişko denemesi. Kızın adı neydi ya? Balerina neydi adı? Ballerina Farm. Gerçekten. Evet o da zaten bu akımda öncüleri olan yani akımı sosyal medyaya taşıyan kişilerden birisi olarak. Bilmeyenler için de açıklayalım bunun ne Evet. demek olduğunu. Bu kadınlar daha çok evde kalması, işte evlerine ve eşine hizmet etmeleri, çocuklarına bakmaları vesaire bekleniyor. Kariyer öncelikli değil de aile öncelikli yaşamaları. Ya aslında böyle okuyunca çok göze batan kötü bir şey görmüyorsun. Yani kariyerindense ailesini tercih etmiş gibi oluyor ama sanki bunu bir şey elde etme amacıyla yapılması ve mükemmel Kusursuz bir olması. çerçevede yapmaya çalışması sıkıntı oluyor. Yani Ya çünkü kariyerini bırakmış bir kadın çocuktan önceki kariyerini özleyebilir. evet bu gayet normal bir şeydir. İşte falan. ne bileyim hayatı boyunca evde çalışmış bir kadın kariyer yapmak isteyebilir. Yani bu kısımlar hiç yok. Hep kendi yaşam tarzını idealize edip en mutlu benim, en işte mükemmel benim diye aslında kendini bir reklam malzemesi haline Evet bir de getiriyor. görsel bir amaç da gidiyor. Yani o yemekleri işte sürekli yemek yapıyor. Çocuklarıyla ilgileniyor ama bunları yaparken çok güzel görünüyor. Çok bakımlı. Kocası onu çok beğeniyor. Yani hani kurgusal bir düzen gibi, bir ütopya gibi aslında. Evet. Bir de kendisine sadece tek bir rol verilmiş Evet, oluyor. evet. Yani birçok şeyi yapmak değil de işte sadece işte ev hanımı ve çocuklarıma bakayım. Kocama iyi bir eş olayım. Birinci Dünya Savaşı'nda erkeklerin hepsi gittiğince geriye kadınlar kalıyor ve işleri falan hepsini fabrikaları falan onlara veriyorlar. Adamlar geri dönünce de kadınlar geri evlerine dönüyorlar ama tabii kadın artık birazcık bağımsız olmaya alışmış vaziyette olduğu için onları geri evlerine sokmaya ihtiyacı hissediyorlar ve bu Threadwife kısmı aslında oradan başlıyor. Şu anda da o Threadwife akımı devamı gelmiş gibi oldu günümüze tekrardan ortaya çıkıyor. Yani çünkü kadınlar aslında kendini geliştirme konusunda bence günümüzde daha istekli ve daha çok çabalıyorlar. Yani erkekler belli bir standardı tutturduktan sonra orada kalmaya daha eğilimli bence. Ama şu an kadın işte eğitim alma konusunda, işte ne bileyim kendini kişisel gelişim noktasında geliştirme konusunda daha çabalayan tarafta. Bu da ister istemez onu biraz daha hani makam olarak da kariyer olarak da vesaire daha üstte görüyor. Ama kadını bir yerde durdurman lazım. Çünkü sistem erkekler tarafından yönetiliyor. O yüzden biraz daha buna çekerek en azından ne kadar rakip elerse o kadar iyi onun için. Bir de kadınlar biraz da yorgun düştü sanki bu modern hayata yetişme hızından. Hani biz daha fazla şey yapmak zorunda hissediyoruz ya sürekli. Ben çoğu kişiden artık şey duymaya başladım. Ya biraz daha artık evde durmam lazım. Ya da ne bileyim çok şey yaptım işte kafa dinleyeyim. Sadece çalışma hayatı değil işte sürekli okuyup bir şey üretme hayat da çok yordu. Çoğu kişi bundan bahsetmeye başlıyor. Çok yorulduklarından bahsediyor. Bu yüzden de bu akım iyice artmış olabilir diye Bir düşünüyorum. de sistem ya çalıştığımız bir şeyler yapmaya
çabaladığımız sistem erkeklere göre tasarlanmış bir Evet. sistem. Yani onların kurduğu düzende biz bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. O bence Ekstra yorması evet gayet normal geliyor. Aslında dedin ya hani çok artık yoruldum, artık evime kapanmam lazım falan gibi. Aslında evine kapandığı zaman da kadın çok fazla iş yapıyor belki. Yani çalışan bir erkek kadar yoruluyor belki ama sıkıntı şu ki evinde ne zaman kocası geldiğinde kocasına anlatacak bir sürü şeyler oluyor. İşte bugün şu işi yaptım, şöyle başarılar elde ettim ama kadının anlatacağı şeyler diğer Rutinde, tarafından sıkıcı. evet rutin, sıkıcı ve saygı görülen şeyler değil yani. Evet. O yüzden kendine hiçbir şey yapmamış gibi Oysa hissediyor. orada evde yapmasa bu işleri bu kadın, onu yapacak başka bir kadın gelecek eve. Evet. Ve onun için çalışacaksın yani. Onun parasını verebilmek için çalışacaksın. Yani bu bir tamamen tercih meselesi aslında. Yani onu da yapabilirsin. Yapmak istiyorsan öbürünü de seçebilirsin. Yani bunun saygı duyulmaması bence sıkıntı. Bir de bu saygı duyulmayan olaylar bile mesela işte bir annenin çocuğuyla ilgilenmesi çok basit geliyor bize. Saygı duyulmuyor ama bunu bir erkek yaptığında biz övülecek bir şey olarak mesela görüyoruz. mesleğini Ne bıraksa. kadar başarılı bir baba çocuğuyla ilgileniyor. Ya zaten sorumluluğu o. Evet yani gerçekten mesleğini bırakıp düşünsene. Düşünsene yani bakıyor. kariyerinin şeyinde adam bırakıp kadın çalışmaya devam ediyor ve adam evde çocuklara bakıyor. Yani komedi Neyin filmi sebebi? gibi değil mi? Komedi filmi senaryosu. Aynen. Trajikomik. Sen mesela şirkette çalışıyorsun. Çok üst bir mertebede olmana da gerek yok. Standart bir işçi rolündesin. Anne olmak istediğin zaman, çocuk sahibi olmak istediğin zaman bütün bu işini bırakman gerekiyor. Çünkü aslında sistemde dediğin gibi erkeklere göre planlandığı için kadınlar için özel izinler hani sınırlı. Çocuğuyla vakit ayırıp hem onunla iyi bir iletişim sağlayıp hem de çalışabilen kadın için bir rol yok Ya yani. şirketlerde bile emziren anne izinleri ne kadar sadece 3 ay, ilk 3 ay falan veriliyor yani. Hani Ya ve mesela bu sene aile yılı ilan edildi ve bir sürü teşvik veriliyor ya Evet. işte çocuk sayısı düşmüş, çocuk doğurma. Yani neden düştü acaba? ya Aile Bakanı'nın Yani- açıklaması gerçekten bir şey kötü. Söyle ya. Ya çok rahatsız edici mesela Aile Bakanı'nın açıklaması işte. Yani bunu teşvik etmenin yolu bu mu? Evet. Gerçekten bu mu? Ne? Sezaryenle alakalı Ha, bir tabii, açıklaması tabii. vardı ya. Şey de mesela çocuğu olmayan Ha, evet, aile değildir. değil. Evet. Ne demek ya? Çirkin Çok çirkin rahatsız açıklamalar edici. yapıyorlar Çok gerçekten. kötü. Ya biz Sadece her karı kocadır, aile değildir falan. her yargıyı kadın üzerinden yapıyoruz. Senin doğumun bile yani sistem üzerinden bir yargı sebebi. Peki bunun çocuk politikası yani nüfus artırma politikası ile benim sezaryen doğumamın ne alakası var? Çünkü sezaryen olunca şey Üçte yapıyorsun. kesiliyor. Evet. Ha. Hani üçüncü bile riskli. Sanki 3 tane çocuğu yetiştirebileceği maddi bir geçimi Evet, var sanki yani. var. Yani işte sıkıntı aslında doğuramaması ya da sezaryen olması değil. Bunu algılayamıyorlar galiba. Geçinememesi ya da Ay, işte ne bileyim gelecek Direkt algıladıkları kaygısı. düşünüyorum Olabilir ya. vallahi. Ya bir de mesela şeyde bile işe alan insanlar kadın olduğu zaman işte acaba evli mi değil mi? Bunları soruyorlar zaten. Aynen, mülakat. hani- Yakın zamanda evlilik planın Evlenmeyi var düşünüyor mı? musun? Çocuk planın var mı? Hiçbir Evet. erkeğe bu sorular sorulmaz ama kadınlara soruluyor. Çünkü sen onun için izin almak zorundasın. Evet. Ya da evlenen kadın zaten çalışmaz gözüyle bakıldığı için bu hemen bizden ayrılır mantığı var. Erkeğe niye mesela doğum izni yok? Bazı ülkelerde varmış ya. Evet. Kadınlar çok İşte garip o geliyor bana. kadın erkek fark etmeksizin aile üyelerine toplam izin varmış. İsterse erkek kullanıyor, isterse kadın Ama kullanıyor. işte orada isterse mesela yarım yarım kullanıyor. Mesela çalışmak bir için sene atıyorum. Adamların 6 ay ekonomik atıyorum. şeyi o kadar da kötü bir durumda olmadığı için bunu rahatça yapabiliyor Evet. muhtemelen, anladın mı? Senin yerine birini bulma şeyi kolay. O da kendini rahat hissediyor. 6 ay çalışmam ne olacak diyor. Yatırımı var. Kullanıyor 6 ay işte. boyunca. Bizde hani kadınların 6 doğum ay yapar çalışma yapmaz yani. işe geri gelme koşma amacı da o. Çünkü geçinmesi lazım. Bir yandan da anne olmaya çalışıyor. Burada işte ilk başta söylediğimiz çelişkiyi de görüyoruz. Hani kariyer de yapması gerekiyor ama iyi anne de olması gerekiyor. Yani mesela bu formül mamanın yani işte bu anne sütü yerine geçen mamanın çıkış hikayesi de öyle. Yani kadın çalışma hayatına başlıyor. Çocuğun doyurulması lazım. Emziremeyeceği için mama çıkıyor mesela. Bir de anne çocuğuyla da işte iletişim kuramadığı için de sıkıntı oluyor. Yani çocuğun gözünde de anne yetersiz. Eşinin gözünde de işte karısı yetersiz. Eve geliyor yemek işte bilmem ne. Çünkü herkesin yardımcı birini alma imkanı da yok.
yok yani. Bir de bakıcı ücreti artı böyle bir şey oluyor. Evet işte diyorum ya, yani kadın evde o işleri yapmasa o işleri yapması gereken kişiye parasını ödemek Evet. için Bir çalışacak. de o işleri yapacak kişi de yine kadın. Yani sistem sürekli bir hata veriyor burada o yüzden. Ya bence mesela burada kadın dayanışması çok önemli. Yani çalışan bir kadın olduğunda diğer çalışan kadınların seni anlayıp sana yardımcı olmaya çalışması ya da çalışmayan kadınların da sana yardımcı olmaya çalışması önemli. Ya sürekli eksik hissettiriliyoruz. Bu eksikliği birbirimize en azından hissettirmemek Evet. gerekiyor. Yani ben para kazanıyorum, sen para kazanmıyorsun, benim param var meselesi değil de hani ikimiz de bir şeyler üretiyoruz ve hani birbirimize faydamız nasıl dokunabilir? Şeyi yapılmalı bence. Yolu aranmalı. Ve dışarıdan gelen bir sana olan saygı yoksa da yani kadın olarak bütün kardeşlerine saygı duyuyoruz. Hepimiz birbirimize gibi bir algıda oluşturmak önemli. Evet, o zaman işte erkekten gelen eleştiriye karşı daha dayanıklı olabilir bence kadından. Tanısak da tanımasak da bütün çevremize, kadın çevremize yaparsak bence daha olumlu bir seviyeye geliriz diye düşünüyorum. Ya bir de şey vardır ya, işte muhafazakar kadın seküleri eleştirir, seküler Evet. kadın muhafazakarı Bir tane beğenmez. şey var ya, caps var ya, gördünüz mü? İşte yabancılarda işte Fransa'da işte sekülerler işte muhafazakarları eleştiriyor, işte kapalıları falan eleştiriyor. Ondan sonra İran'da tam tersi, açık görünce onları. Türkiye'de iki taraf bir. Evet, yani hani bu gerçekten bence yorucu. Yani tam tersi, onun yaşadığı zorluklar da seninkine çok benzer şeyler. Hani beraber bu sıkıntıyı aşabilecekken sıkıntınız üzerine tekrar sıkıntılar yüklenmek Ya, çok anlamsız. seni anlayacak kişi muhafazakar erkekler değil. Seküler olan kadın muhafazakar Evet. kardeşim yani. Bunu algılayabilmek gerekiyor. Tam tersi için Tam de tersi geri için de olması yani geçer. birbirimizi biz anlıyoruz. Bizden olan erkekler bizi anlamayacaklar çünkü biz gibi değiller. O yüzden beraber olmayı, birlik olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ayrıştırmamamız gerekiyor bir nevi. Ya vardı ya, Cartoon Network'ün zorba olma kanka ol. Ne alaka? Onun propagandası gibi hissediyorum kendimi. Ne saçma bir zorba olma kankam ne ya? Gerçekten öyle bir Ya şey bacı vardı. birliği kurulması lazım. Bacı birliği gerçekten ya. Evet. Neredesiniz bacı birlikleri? Bizim bir onu yapmamız lazım. Bugün modern dünyada kadın olmakla ilgili konuştuk. Biraz olumsuz yanlarından bahsetmiş olabiliriz. Bugün biraz böyleydi. Ama bir bölüm daha çekmeyi düşünüyoruz. O da daha kız neşesi vibe'ında olan bir bölüm olsun istiyoruz. Bizi YouTube ve Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Spotify'da da varız. Yankısal düşünceler diye aratırsanız her yerde çıkıyor. Yorum atıp abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.